Güneş sistemi acımasız bir yer. Dünya ölümcül kozmik radyasyon saldırısı altında. Bugüne kadar bu gezegende yaşayabilmemizin tek nedeni manyetosfer adını verdiğimiz görünmez bir kalkanla korunmamız. Ancak bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonunda elde ettiği bulgular onları oldukça korkuttu. Güney Atlantik üstündeki bir bölgede tehlikeli radyasyon seviyeleri ölçüldü. Öyle ki bu seviye alçak irtifada gezen uyduları parçalayacak düzeyde. Eğer manyetik alan yer değiştirir veya tamamen yok olursa canlılara ne olacak? Dünyanın manyetosferi bizleri dev bir şemsiye gibi güneşten gelen ölümcül kozmik radyasyon yağmurundan koruyor. Buna maruz kalmak bizim sonumuzu getirebilir. Bilim adamları yoğun çalışmalar sonucunda zayıflamanın nedenini buldu. Manyetik alan yer değiştiriyor. Pusulanın iğnesi bir gün kuzey yerine güneyi gösterecek. Gezegenimizin manyetik kutupları binlerce yıl süren dönemlerin ardından yer değiştiriyor. Bize olağan dışı gibi görünen bu durum aslında milyarlarca yıldır tekrarlanıyor. Ne var ki insanoğlu tarihi boyunca böyle bir değişimle hiç karşılaşmadı. Dünyanın manyetik alanı bizi kozmik ışınım gibi tehlikelerden koruyan bir kalkan. Manyetik kutupların yer değiştirmesi sırasında manyetik alanın önemli ölçüde azaldığı düşünülüyor. Bu nedenle değişim sürecinin özellikle gezegenimizde yaşam üzerinde bir takım etkilerinin olması kaçınılmaz. Bilim adamları şimdi yeni bir değişim sürecinin başlamak üzere olduğunu vurguluyorlar. Hatta birçoğuna göre bu süreç çoktan başladı bile. Manyetik alan, Güneş'ten yaklaşık 1,5 milyon kilometre hızla üzerimize gelen aşırı sıcak partikülleri engelleyerek bizi mutlak ölümden koruyan bir kalkan. Güneşten gelen solar rüzgarlar manyetosferin kavisli koruma kalkanına çarpıyor ve dünyanın etrafından süzülerek geçip gidiyor. Çok az bir kısmı kalkanın en zayıf noktası olan kutuplar yakınında atmosfere çarpıyor ve gökyüzünde insanlara görsel şölen yaratan auroralar parlıyor. Renkli ışıkların bu büyüleyici gösterisi solar partiküllerin atmosferimizdeki gazlara çarpıp parlamalarına neden olmasıyla oluşuyor. Auroralar bize ne kadar güzel gözükse de gezegenimize sürekli saldıran solar rüzgarlarla manyetosfer arasındaki savaşı bize anlatan en güzel örnek. Manyetik alandan yalnızca pusulayla yönümüzü bulurken yararlanmıyoruz. Aslında yeryüzündeki yaşamın ona bağlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü manyetik alan bizi uzaydaki zararlı ışınımdan korumakla kalmıyor, yeryüzünde ve denizlerde yaşayan birçok canlı yönlerini bulabilmek için de manyetik alandan yararlanıyor. Peki ya bu alan bir gün yok olursa ya da tersinirse, yer değiştirirse ne olur? Araştırmalar gezegenimizin manyetik alanının düzenli olarak yer değiştirdiğini gösteriyor. Yer değiştirme süreci 100 bin ila 1 milyon yılda bir gerçekleşiyor ve ortalama 5 bin yılda tamamlanıyor. Bu süreler bize uzun gibi görünebilir. Ancak yapılan son araştırmalar yeni bir tersinmenin eşiğine gelmiş olabileceğimizin ipuçlarını veriyor. Yer değiştirme sürecinde manyetik alan ciddi bir kararsızlık yaşıyor. Hatta bu sırada uzun bir süre iki kutuplu manyetik alanın şiddeti önemli ölçüde düşüyor. Çok kutuplu bir manyetik alan oluşuyor. Manyetik alanın şiddetinde son birkaç yüzyıl içinde gözlenen hızlı düşüş, bilim çevrelerinin dikkatini çekmeye başladı. Geçmişle ilgili kayıtlara bakıldığında böyle bir düşüşün bir kutup tersinmesi öncesi gerçekleşen tipik bir durum olduğu görülüyor. Manyetik alanın şiddetinde ve biçiminde oluşacak değişiklikler, yüklü parçacıkların atmosfere giriş biçimini etkileyecek. Bu durum, kutup ışıklarına ilgi duyanları belki sevindirecektir. Ancak yeryüzüne ulaşan zararlı ışınımın önemli ölçüde artmasına neden olacaktır. Eğer bu ışınımlar atmosferdeki ozonun bozulmasına yol açarsa, mor ötesi ışınımın yeryüzüne daha fazla ulaşması kaçınılmaz olacaktır. Bu olayın elektronik altyapıya vereceği zararın yanında daha korkutucu olan aşırı radyasyonun yol açacağı kanser ve genetik mutasyonlardır. Manyetik alanın kaybolması, manyetik kutupların yer değiştirme sürecinde orta noktaya karşılık geliyor. Yer değiştirme
tersinme tamamlandığında pusulaların ibreleri kuzey yerine güneye, Antarktika'ya yönelecek. Eski kayalar içinde hapsedilmiş manyetik mineraller son 100 milyon yıl içinde yaklaşık 170 kere kutup yer değiştirmesi yaşandığını gösteriyor. Dünyanın en son manyetik tersinmesi ise 780 bin yıl önce yaşanmış. Dünyanın eski zamanlarında tersinin periyodunun her 100 ya da 1000 senede bir olduğu düşünülüyor. Bilim adamlarının yaptığı bazı araştırmalarda manyetik alan şiddeti tersinme sırasında öncesi ve sonrasına göre düşük oluyor. Bu durum, Oregon'da Stans Dağı'ndaki gibi lav akıntılarıyla oluşmuş katmanlardan elde edilen çok sayıda veriyle desteklenmiştir. Stans Dağı'ndan elde edilen veriler, o sırada meydana gelen tersinme sürecinin başka dönemlere ait başka kayıtlarda da olduğu gibi toplam 5000 yılda tamamlandığını gösteriyor. Ancak bilim insanları Stans Dağı'ndaki verileri incelerken ilginç bir bulguyla karşılaştılar. Lav akıntısı bir yerde biriktiğinde dışarıdan içeriye doğru alttan ve üstten soğumaya başlar. En son birikintinin ortası soğur. Soğuma uzun sürmediği için genellikle bir katmanın her yerinden alınan örnekler aynı yönü gösterir. Ancak Stans Dağı'ndaki bu iki katmanın altından ve üstünden alınan örnekler bir yönü gösterirken, katmanların ortasından alınan örnekler bir başka yönü işaret ediyor. Bu katmanlardan biri, katmanın soğuma süreci boyunca manyetik alan yönünün 80 derece kadar değiştiğini gösteriyor. Böyle bir katmanın yaklaşık 13 günde soğuyabileceğini tahmin eden araştırmacılar, değişimin de bu süre içinde gerçekleştiği sonucuna vardılar. Bilim insanları topladıkları veriler ışığında manyetik alanın 500 yıl öncesine göre çok hızlı bir şekilde azaldığını tespit ettiler. Bu azalma şimdiden bazı yerlerde kendini göstermeye başladı bile. Atlantik Okyanusu'nun güneyinde, Brezilya açıklarında manyetik alanın tamamen sıfıra indiği bu bölgeye Güney Atlantik Anomalisi adını verdiler. Bu bölge yaklaşık 4,5 milyon kilometre kadar ve her geçen gün genişliyor. Kozmik radyasyon her geçen gün Dünya'ya daha fazla yaklaşıyor. Kuzey kutbu kayıyor. Hangi hızla ve nereye? Pusula ibresinin bir ucu sağa ve sola hareket ettikten sonra yerkürenin coğrafik kuzey kutbuna yönelir. Ancak ibrenin hareketsiz duruma geldiği anda gösterdiği bu yön tam olarak coğrafik kuzey kutup noktası değildir. Buna yakın yerin kuzey manyetik kutbudur ve bu iki nokta arasında 11,6 derecelik bir açı vardır. Pusula ibrelerinin gösterdiği yön ile coğrafik kutup noktası arasındaki açıya sapma açısı veya deklinasyon açısı denir. Bu açı her yerde farklı değerler alır. Sapma açısının sıfır olduğu yerlerde pusula ibresi aynı zamanda coğrafik kuzey kutbunu gösterir. Dünyanın kuzey manyetik kutbu bugüne kadar Kanada Arktik bölgesindeydi. Kuzey ve kuzeybatı yönünde yılda 10 kilometre ilerlediği sanılan manyetik kutbun hızının son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde 40 kilometreye ulaştığını ve Kanada sınırlarının 200 mil dışına çıkarak Rusya topraklarına ulaştığını gösterdi. Bu süreç devam ettikçe gezegenin manyetik alanı giderek zayıflayacak, sonra pratik olarak yok olacaktır. Arkasından da ters kutuplaşmaya sahip olarak yine ortaya çıkacak. Daha önce kuzey kutbunu gösteren pusulanın okları şimdi güney kutbunu gösterecektir. Çünkü konum değiştireceklerdir. Dönüşüm sonucunda hızla zayıflayan manyetik alan kozmik radyasyonu engelleyemez hale gelecek, hayat değişecek ve dünya daha fazla ölümcül radyasyona maruz kalacak. Zayıflayan kalkanın tek görsel işareti gökyüzü olacak. Öyle ki doğuda, batıda ve hatta belki de ekvatorda gökyüzünü saran auroralar görülecek. Dünyanın manyetik alanının ters dönmesi bütün yaşamı etkileyecek. Ancak bilim insanları daha önceki yer değiştirmelerde kitlesel yok olmalara dair henüz bir kanıt bulamadı. Eğer uyum sağlamayı becerebilirsek hayatta kalabiliriz.